Yavrular dondurma bekliyorlar. Dondurmaya sesleniyorum. Dondurmayı. Dondurmam kaymak, dondurmam kaymak. Havalar çok sıcak. Oktay Usta'da ev yapımı dondurma tarifi var. Buyurun mutfağıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli seyircilerim. Efendim Oktay Usta evde sizler için güzel bir dondurma hazırlayacak. Son derece kolay yapımı, malzemeleri de herkesin bulabileceği bir malzemelerden oluşuyor sevgili seyircilerim. Şimdi efendim güzel kaymaklı şöyle bir dondurmamız için 1 litre tam yağlı süte ihtiyacımız var. Burada bir paket krema, %30 yağlı bir krema, 1,5 su bardağı toz şeker, bir paket vanilya, 1 tatlı kaşığı salebe ihtiyacımız var. Dondurma için gerekli olan tüm malzemeler bundan oluşuyor sevgili seyircilerim. Servis ederken de sade külahlar, çikolatalı külahlar ve burada da efendim arasına sıkıştırılmış kağıt helva arasında taze dondurma Oktay Usta'da diyoruz. Ve şimdi hemen besmelemizi çekiyor, dondurmamızın hazırlanışına geçiyoruz. Bir litre tam yağlı süt tencerenin içerisine alınıyor sevgili seyirciler. Ocağın altını yaktım. Şimdi buranın üzerine 1 litre sütü döktükten hemen sonra böyle sırasıyla devam ediyorum. 1 bardak %30 yağlı krema veriyorum içerisine. Kreması ile birlikte süt buluşuyor. Sevgiyle son damlasına kadar alalım. Ekonomi önemli. Ve şimdi burada sevgili seyircilerim şekerimiz var. Şeker 1,5 su bardağı. 200 gram yapar. Fazladır derseniz 1 bardağa düşürebilirsiniz sevgili seyircilerim. Şimdi şekerin yarısını döktüm. Yarısından hatta biraz fazlasını. Döktükten sonra şuradaki 1 tatlı kaşığı salep. 1 tatlı kaşığı salep sevgili seyirciler 7 gram civarında geliyor. 6-7 gram arası. Onu da döküyorum. Şeker ile salebi karıştıracağım. Ondan sonra tencereye alacağım. Güzel açılabilmesi için, topakçıklar olmasın diye şurada hemen salep ve şekeri güzel şöyle karıştırıyorum parmak uçlarıyla. Renk değişecek, şimdi göreceğiz hemen. Bakın aktarlardan alabilirsiniz salebi. Salep iki türlü satılıyor. Bir içmelik, bir de dondurmalık diye. Siz isterken dondurmalığını alırsanız iyi olur. Yoksa da her ikisi de olur. Allah ne verdiyse bereket versin diyoruz. Şimdi ocağımızın altı yanıyor. Sevgili seyircilerim, salep ve şekeri döküyorum şimdi tencerenin içerisine. Sütümüz kaynamaya başladı değerli seyircilerim. Bakın şimdi köpük köpük oldu. Görüyor musunuz? Çırpma teliyle karıştırıyorum. Bir kaynar mısın canım? Seyircilerimiz görsünler. Dondurmaya sesleniyorum. Bakın şu anda fokur fokur kaynadı. İlk kaynama anında şöyle yukarıya doğru hafiften bir yükselmişti sevgili seyircilerim. Çırpma teliyle karıştırırken zaten daima köpük köpük olur. Buradaki en önemli püf noktası dondurmada içindeki bulunan, sütün içindeki bulunan suyun buharlaşıp çıkmasını istiyoruz. Amaç buradaki kaynatmadaki süre bundan önemli. Şimdi şu anda bakıyorum kaynamaya başlayınca hemen saatime baktım. Bakacağım. 10 ile 15 dakika arasında kaynatacağım. Ondan dolayı söylüyorum. Bayağı harlı kaynatacağım ama öyle yavaştan değil. Çünkü zaman kıymetli. Çocuklar, yavrular dondurma bekliyorlar. Dondurmam kaymak dedi Oktay Usta. Ev yapımı dondurmanın tarifini paylaşıyorum sizler ile değerli seyircilerim. Köpük köpük bakın. Şimdi hızlı yöntemini inşallah sizlerle paylaşacağım. En hızlı köpüğünü çıkarabilmek, yani özür dilerim, buharını çıkarıp suyunu alabilmek için çırpma teliyle bakın. O kaynıyor ya şu anda hızlı. Kaynarken biz sürekli karıştırırsak kaynıyor ve buharlaşıyor. On ile 15 dakika arası yeterli gelir dedik. Şu anda 12. dakikaya girdik sevgili seyircilerim. Buradan kaç gram dondurma çıkıyor? 1 kilo şeker koymuştuk. 200 gram krema,
1,5 su bardağı 200 gram da şeker yapar. 1 kilo 400 gram dondurma elde edilmiş olacak ev ortamında. Son derecede ekonomik. Evet, şimdi içine artık vanilyasını veriyorum. Bakın renk gayet güzel sevgili seyircilerim. Pırıl pırıl bembeyaz dondurmamızın rengi. Bir paket şimdi içine vanilya ekliyorum. Vanilyayı artık en son ekledim ki güzel tadı, vanilyanın aroması gelsin. Vanilya koymak mecburiyetinde değilsiniz. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Evet, dondurmam kaymak dedi Oktay Usta. Şu anda saatim 13 dakika oldu. Hemen kıvamını kontrol edeyim. En hızlı haliyle hazırlamak istiyorum. Şu anda gayet güzel kıvamı sevgili seyircilerim. Ne kadar çok da kaynatırsak bu defa tamamen buradaki miktar azalmış olmaya devam edecek çünkü. Evet, kıvamını sizlerle paylaşıyorum. Şu an tam 13 dakika oldu. 13 dakikadır kepçeyle ara ara çırpma teliyle karıştırıyorum. Bakın önce kepçeyle gördük. Şimdi bir kaynasın. Çırpma teli ne yapıyor? Onu köpük köpük yapıyor. Göreceğiz şimdi. Olur musun köpük köpük canım? Bakın görüyor musunuz sevgili seyirciler? Dondurmamızı pişirdik ve sonra da soğutma bölümüne geçmiştik sevgili seyircilerim. Sürekli karıştırarak oda sıcaklığına getirdim. Dondurmanın bakın şu anda kıvamını paylaşıyorum sizlerle. Görüyor musunuz? Sanki kıvamını bağlamışçasına koyulaşmış durumda. Şimdi testini de yapacağım. O da şöyle olacak. Hemen testini de yapalım. Şöyle kepçeyi getiriyorum. Ters çeviriyorum. Bakın görüyor musunuz? Kepçenin dışı tamamen dondurma ile kaplanmış durumda. Hani nasıl kaplandı Oktay Usta? Bize bir detay göster derseniz hemen paylaşıyorum. Bakın parmağımı buradan hemen şöyle geçireceğim. Görüyor musunuz aradaki farkı? Parlaklık ve nasıl kapladığını görüyoruz dondurmanın. İşte bu testimizi, deneyimizi de yaptıktan sonra çocuklardan özellikle yardım alın. Yavrular sürekli karıştırsınlar soğutma aşamasında. Çırpma teliyle karıştırdım, kepçeyle karıştırdım ki hem özleşmiş olsun. Çünkü dondurma demek artık buradan sonra sürekli karıştırılması ve derin dondurucu yolculuğu demek sevgili seyircilerim. Evet, kıvamını paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve hemen oda sıcaklığına gelmiş olan dondurmayı sevgili seyirciler eksi 23 derecelik derin dondurucuya hemen gönderiyorum. Neyle gönderiyorum? Pişirdiğim tencereyle. Çünkü çelik tencere soğuk havayı daha iyi çekeceği için bunda aşamalara devam edeceğim. Sonra da cam kapa koyacağız. Tüm detayları paylaşacağım. Haydi bakalım bismillah. Derin dondurucu yolculuğu başlıyor dondurmamız için. Sevgili seyircilerim, şimdi dondurmamızın birinci şu an dolaba gidiş ve gelişini sizlerle paylaşacağım. Altına da bir tane buz kalıbı koydum ki o soğuk zincir devam etsin diye. Birinci aşamayı paylaşayım sizlerle. Bakın yanları görüyor musunuz? Yanlar şu anda koyulaşmaya başlamış. Bakın dondurmamızdaki kıvamın güzelliğine bakın. Yanlar, köşeler özellikle metale değen bölümler son derece koyulaşmaya başlamış. Şimdi yapmamız gereken işlem sevgili seyircilerim, burada el mikseriyle çalıştıracağız. 2'şer dakika. 2'şer dakika toplamda 5 tur yaptığımız zaman yeterli olacak. Evet sevgili seyircilerim, buz aküsünün üzerine koydum ki soğuk zincir bozulmasın diye. Şimdi biz dondurmamızı aynı bu şekilde 4 ya da 5 sefer bu işlemi yapacağız. Her seferinde kıvam koyulaşmış olacak. Değerli seyircilerim, sabırla, sevgiyle, mikserle çalıştırıyoruz parçalayıcıyla. Dolayısıyla ne kadar çok çalışırsa o kadar kaymaksı yapıya ulaşmış oluyor. Şu anda genel yapısı hazır. Sadece arada bir çalıştırıp sonra da bir cam kap içerisine alacağız. Üzerine naylonunu kapatacağız. Bir gece bekleyecek. Ondan sonra istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Her vakit mutfağınızda dondurmanız hazır olacak.
külahlara doldurma bölümü ve servis bölümleri heyecanla beklenen anlarda. Şimdi sabırla, sevgiyle bekliyoruz. Dondurucuya geri götürüyorum. Değerli seyircilerim, dondurmamızı 2 saatte bir çıkartıyoruz. Ya kaşıkla karıştırıyoruz ya buradaki mikserle karıştırıyoruz. Bakın şimdi kıvamını sizlerle bir paylaşayım. Bu üçüncü bir karıştırma olacak. Görüyor musunuz? Metalde olduğu için çok kolay bir şekilde kıvam alıyor. Son derece gayet başarılı. Hatta şimdi ben bu mikserle nasıl çekeceğim diye düşünüyorum. Son bir tur daha çeksem mi? Yok, gayet de iyi. Yani 3 olur, 4 olur. Önemli olan burada kıvamlı olması. Bakın hatta şöyle paylaşayım. Ne kadar lastikleşiyor görüyor musunuz? Sanki Maraş dondurma. Bak 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 bak. Şu güzelliğe bak. Öylesi güzel olmuş sevgili seyirciler. Ev yapımı son derece güzel bir dondurma tarifi ortaya çıkıyor. Şimdi bir çalıştırmaya çalışayım bakalım. Ne olacak? Allah! Bismillahirrahmanirrahim. İyice özleşmiş. Yok, bizim mikseri bozar bu gidişle. Evet sevgili seyirciler, bakın devam edemiyorum. Hatta şöyle bir şurayı bir çalıştırayım. Şöyle bir özleştirilmiş hali sizlerle bir paylaşayım da şu noktayı. Bak bak bak, görüyor musun? Kıvama bak. Allah Allah. Özleşmiş. Gel canım şöyle bir. Maraş dondurma gibi olmuş sevgili seyircilerim. Artık öyleyse ben bunu şimdi hemen bir kaşıkla karıştırayım. Sonrasında cam kabın içerisine boşaltalım. En fazla 4 ya da 5 sefer böyle karıştırıp özleştirebilirsiniz. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Son bir kez daha değerli seyircilerim. Sonra da hemen dondurucuya göndereceğim. Cam kabın içine alacağım dondurmamı. Evet, dondurmam kaymak dedik. Ev yapımı, orijinal, eldeki ve evdeki imkanlar ile dondurma hazırladık. Allah kısmet ederse dondurmaya dair bütün çeşitleri İnşallah sizlerle paylaşacağım sevgili seyirciler. Bu yöntemi paylaştım. Bir de makine ile olan yöntemler de var. Onları da paylaşacağım. Allah izin verirse. Bütün çeşitleri, imkanlar ne varsa hepsini inşallah değerlendireceğiz. Hiç kalmasın. Güzel şöyle spatula yardımı ile sevgili seyirciler, şimdi dökerken şuradaki akıcı kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Akar mısın canım lütfen bir görelim. Bakın görüyor musunuz sevgili seyirciler? Sünüyor, özleşmiş yani. Lastiksi yapısına ulaşmış. Bu da damakta böyle dondurma yenilirken kaygan, kaymaksı yapısına ulaştığı zaman çok güzel olur. Evet. Önce pişirdiğimiz tencerede serüvenimiz devam etti. Sonra artık buradan sonra dondurmayı hani böyle kalıbıyla birlikte çıkartacağımız için ondan dolayı böyle cam kabı içerisine alıyorum. Siz de böyle alabilirsiniz sevgili seyircilerim. Çocuklarınızla birlikte dondurmayı yaparsanız çok güzel olur. Yavrular son derece mutlu olurlar bu işten. Bakın görüyor musunuz? Bak şimdi dondurmanın şöyle yapısını sizlerle paylaşayım. Bak şu kıvama bak. Allah'ım. Çok güzel oldu sevgili seyirciler. Buradaki aküyü de yanımda tutuyorum ki oradan biraz soğuk zincir bozulmasın. Çünkü hava sıcak, yaz günü. Dolayısıyla etkilenmesin diye söylüyorum. Evet. Hemen şimdi yapmamız gereken işlem mutlaka üzerine bir tane naylon kapatıyoruz. Buzlanma yapmasın diye. Yoksa aksi takdirde buzlanma yapar. Üzerine naylon kapatacağım şimdi. Naylonu buraya göre kestim. Canım benim. Güzelce. Hadi şöyle gel madem. Tamam. Evet. Dikkatli bir şekilde sevgili seyircilerim üstünü kapatıyorum. Ve bir gece derin dondurucuda dondurmamızı bekletiyoruz. Ondan sonra sevdiklerimizle birlikte güzel ev yapımı dondurma oluyor mutfağımızda. Hadi bakalım dondurucu yolculuğu. Değerli seyircilerim hazır mısınız? Dondurucudan dondurmayı getiriyorum ve külahlara dolduruyorum. Şimdi tüm hazırlıklarımız tamam. Artık heyecanlı bir bekleyiş. Ev yapımı kaymaklı dondurma geliyor dondurucudan. Koşuyorum hemen.
Evet efendim, havalar giderek iyice ısındı sevgili seyircilerim. Dondurmamız dondurucudan geldi. Heyecanlı bir andayız şu anda. Değerli seyircilerim, ev yapımı dondurmamız aşamalarıyla birlikte sizlerle paylaştık. Gidiyor, geliyor dolaba, derin dondurucuya. En son bölümde ise cam kabın içine boşaltıyoruz tencereden. Üzerine bir naylon kapatıyoruz. Çünkü bu naylonu kapatmadığımız takdirde dolabın üzerinde dondurmaların buz parçacıkları olur üzerinde. Ondan dolayı önemli bir püf noktasıdır. Mutlaka bir naylon kapatalım ki buzlar oluşmasın. Şöyle gelir misin canım? Sevgiyle ayrılıyor. Naylonunu ayırdık. Bakın hatta şöyle naylonu çevirdiğim zaman naylonun üzerinde buz parçacıkları hafiften hissedilir sevgili seyircilerim. Ondan dolayı mutlaka üzerini kapatalım. Kapattığımız naylon ya da streç film dondurmaya değmeli. Değmezse de olmaz. Çünkü arada bir boşluk olduğu anda hava dolaşımı yapar. Hemen onun üzeri buzlanma yapar. Ondan dolayı söylüyorum. Haydi bakalım, şimdi heyecanlı bir an. Evet. Şimdi değerli seyircilerim, arkadaşlarım şöyle yakın gelecekler. Ben de şöyle dondurmayı kameraya doğru çekmeyi planlıyorum. Dondurma kaşığımızı mutlaka ıslatıyoruz. Islattıktan sonra şöyle sallıyoruz, suyu akıyor. Ondan sonra dondurmamızı çekmeye başlıyorum şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle geliyor dondurmamız. Bakın görüyor musunuz? Bak bak. Kıvama bak. Nasıl kıvrılıyor. Kıvrım kıvrım oluyor. Ev yapımı dondurmanın güzelliğini paylaşıyorum sizlerle sevgili seyircilerim. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel kıvrımlar oluştu. Evet, iki kameraya da şöyle çevireyim. İki kamerada da görelim. Önce çikolatalıdan başlayalım isterseniz. Yanları şöyle çikolata ve fındığa batırılmış olan külahımızın içine birinci kaşığımızı şöyle koyduk. Kağıt helvayı şöyle önce ikiye kesiyorum. Kestim. Sonra şuraya alayım. Çat şöyle kırıyorum ikiye. Kırdıktan sonra yarım ay şekline getiriyorum. Şuraya koyuyorum. Hemen buranın üzerine de şöyle. Bunun dondurmasını şöyle önce kıvrılacak ama ben onun kıvrılmasını istemiyorum. Şöyle getireceğim. Bakın görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Allah'ım. Şu güzelliğe bak. Geliyor buraya. Burada açıyorum sevgili seyirciler. Çünkü kağıt helvanın içinde olacağı için açalım şöyle. Heh. Oo, çok güzel. Ondan sonra sevgili seyircilerim getiriyorum şöyle. Evet. Ve sonra da diğer bölümünü kapatıyorum. Şöyle hafiften bir bastıralım. Sıkışsın. Sonra da bir güzel şöyle çocuklar ya da büyükler tutuyorlar. Çıtır çıtır yiyorlar. Ama ben yiyemiyorum. Bu güzel tatları sadece ve sadece sizin tatmanızı istiyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.